Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Car Service Together demodayız. Geçenlerde ilk bölümünü çekmiştik. Demonun devamı var bu arada. Çekebiliyoruz. Yani devam edebiliyoruz. Hemen bitmiyor oyun. 28 Ocak'ta tam sürüm çıkışı yapacak. Asıl tam sürüm çıktıktan sonra sıfırdan tekrardan mecbur başlangıç yapıp oynayacağız ama demoda hazır devam ediyorken bir bölüm daha çekelim istedim ben. Yeni oyun var ve devam et seçeneği var. Devam et seçeneğiyle birlikte şuradan kaydımızın olduğu yere giriyoruz ve devam ediyoruz. Müzik çalıyor altta, o yüzden sesi bir kapattım. Açılsın oyun. Heh, tamam. Devam et diyelim şuradan. Başla. Şimdi araçlarımız gelmişti, bunları almıştık. Bu arada videolarda bu tarz şeylerden çok bahsetmek istemiyorum ama yorumlara çok yazanlar olmuş. Hani birazcık saçmalayarak yazanlar olmuş. İşte Filistin'i orada görüyorsun, hiç göstermedin, söylemedin vesaire gibisinden. Orada akşam oluyor. Gün atlayacağız. Bu saatlerde bitirmiştik çünkü. Yani evet, yapımcılar çok güzel bir şey düşünmüşler. Bunu oyuna koymuşlar ama bu tarz şeyler oyunlarda çok, ben açıkçası konuşulmasını, sonuçta biz eğleniyoruz burada, bir eğlence ortamındayız. Çok konuşulacak bir şeyler değil yani, eğlence ortamında konuşulacak bir şey değil. Ama sağ olsunlar yine düşünmüşler, eklemişler Filistin'i. Ellerine, emeklerine sağlık diyelim. Ama dediğim gibi ben videolarda bu tarz şeyler konuşmak istemiyorum. Çünkü biz burada eğleniyoruz, oynuyoruz. Bu eğlenecek, oynanacak şeylerin içerisine bahis konu edilecek şeyler değil bunlar. Hani anlatabiliyorumdur umarım kendimi. O yüzden hani bu tarz şeyleri videolarımda konuşmuyorum. Bunun için ciddi bir ortam olması lazım ki, böyle gülelim, eğlenelim ortamı olmaması lazım ki bunlardan bahsedebilelim. O yüzden hani bu videomuzda göstermiş olayım o zaman. Hani o yorumlara karşılık söyleyeyim. Bu videomuzda göstermiş olayım, bahsetmiş olayım. Yapımcıların ellerine kollarına sağlık. Güzel bir şey düşünmüşler, koymuşlar ama bizim videolarımızda konuşabileceğimiz şeyler değil yani bunlar. Şimdi gün 5'teyiz. 2 tane aracımız var. Günü atlayacağız. Günü atlamadan oyunu bitirmiştik. Günü atlayalım. Bu araçların belli bir şeyi var tabii ki. Teslimat süresi var. Yazıyor muydu bu? Biri bu, biri bu. Teslim günü 9 gün. Yani 9 günde teslim edebiliyoruz. O yüzden arabaların şeyi önemli değil. Sırası önemli değil. 9 gün içerisinde teslim edelim, problem değil. Yani illa buraya gelen aracı önce yapmışız, önce şunu almışız, yapmışız falan filan diye çok bir problem yaratmayacaktır. Şimdi günü geçmek için raporu kullan. Hemen şuraya gelelim. Raporumuzu alalım. Günü geç diyelim. Oyun yapımcılarından şunu rica ediyoruz. Zaman inanılmaz hızlı geçiyor. Buna bir çözüm olması lazım. Şimdi bunu gönderdik. Şimdi parça siparişlerini de gün geçmeden vermeye çalışıyorum. Şimdi patlak lastiği değiştir. Neymiş? Teker 14 inç. Hemen şuradan gelelim. Anti lastik 14. Yazlık mı, kışlık mı? Yani öyle bir şey yazmıyor, yazlık kışlık diye. Fark etmiyor herhalde. Biz de yazlık siparişi verelim. Yazlık lastiği değiştireceğiz. Şimdi bir araba daha geldi. Bak, buna 13 gün veriyor mesela. Hiç sıkıntı yok. Ama şöyle yapalım. Şimdi onun malzemeleri ne istiyormuş? 4 lastiği de kışlık lastik ile de, bak şu mesela 4 lastiği kışlık lastik ile değiştir. Antifriz ekle, cam suyu ekle. Neymiş mesela onun lastiği? 16. Kışlıkla değiştireceğiz. 16 kışlık. 4'ü de değişecekmiş mesela. Cam suyu ve antifriz ekleyecekmişiz. Sarf malzemeleri. Heh. Cam suyu, antifriz. Bunların siparişini verelim. Bunlar gelsin. Bir de diğer arabanınkini de hemen şey yapalım. Çünkü gün bitmeden bunların siparişini verelim ki her şey hazır olsun. Bunda ne varmış? Hubu 16 inç yap. Bütün alt takımı 16 inç yap. Oo. Hub dediği ne ya? Hub.
Hub ne abi? Bunlar mı oluyor hub? Yani bütün alt takımı 16 inç yap diyor abi. Nasıl olacak o iş? Hub'dan kastı ne acaba? Hub'un ne olduğunu bilmiyorum bak. Şöyle bir bakayım yine ama. Hub. Hub'un ne olduğunu hiç bilmiyorum. Neyse dur. Biz şununla bir başlayalım. Nasılsa o arabanın 13 günü var. Bakarız. Patlak lastik. Abi 2 tane mi var? Allah Allah. Patlak lastiği değiştir. Lastikleri demiyor ama lastiği diyor. Nasıl olacak o iş? Bak bu da patlak. Aa, unbalanced. Balans şeyi var mı bizde? Balans makinesi yok ki bizde. Nasıl olacak o iş? Balans makinesi olmadan nasıl olacak abi o iş? Yok değil mi? Vallahi yok. O zaman balans olmadan takacağız yani. Bir saniye. Kargolar direkt envanterimize gelmiyor muydu? Geliyordu. Peki niye bizde çıkmış lastiği gösteriyor? He. Burada işte. Bu da kışlık. Biz yazlık aldık. Ondan mı acaba izin vermiyor ya? Ama demiyor ki abi yani yazlık al, kışlık al. Bu arada 2 tane alalım. Çünkü ikisi de anladığım kadarıyla değişecek. İkisi de patlak. Bize 2 lastiği de demiyor ama ikisi de patlak yani. O zaman şunu da bir sökelim. Kargo gelene kadar. İki, bir. Tamam. Yine yok abi. Bak 14 Winterwell. Allah Allah. Bak gördüğünüz ama akşam oldu yine. Ve hiçbir şey yapamadık şu anda. Bu arada gerçekten lastikle alakalı biz bir işlem yapamayacak mıyız? Onu anlayamadım. Çünkü yok burada herhangi bir lastik. Lastik işlemi yapamıyoruz ki biz burada. Allah Allah. Çok ilginç. Dur bakalım şunu bir süspansiyon yardımcısı. Ve bunları da tekrar yerine takamıyorum şu anda bak.
Şu an takma modundayım. Bak sökme modunda zaten oraya tıklayamıyoruz. Buradayım. Ve bunları da takamıyorum şu anda. Niye böyle oldu? Araçta parça eksik. Araçta parça eksik de takılmıyor ki aracın parçası. Bak şimdi bunu da söktüm. Bak tekrar takma moduna geleyim. Bunu buraya takamıyorum. Ama bunu takabiliyorum. Bir daha sökeyim. Bak bunda unbalanced. Bunlar da unbalanced diyor işte. Cannot mount. Ya izin vermiyor ki. Yani bunu nerede yapacağız? Bizde böyle bir alet yok dayı. Peki mağazada öyle bir alet var mı bizde? Alabiliyor muyuz? Yok ki alamıyoruz yani. Alet alabileceğimiz bir platform yok. Lan ben mi görmüyorum etrafta acaba? Vallahi ben mi görmüyorum acaba etrafta diyeceğim ama yok. Yok abi yani öyle bir makine yok bizde. Tamam da yani bir oyun niye bize bunu verir? Hakikaten şu an beynim yandı yani. Bir oyun bize niye bunu verir o zaman? Benzinlikte falan var mı o tarz bir şey? Oyunun şey yok mu ya? El feneri yok mu? Oynanış da öyle bir şey yok. Tuş ayar diye bir şey yok. Haritada yok. Yok abi. Ve arabayı indirip kenarda alamıyorum. Hani şunlarla çalışayım diyeceğim. Bunlara bakayım diyeceğim. Onu da yapamıyoruz. Ne olacak abi böyle? Valla bakıyorum acaba ben mi görmüyorum acaba. Çünkü oyun öğreticide de bize böyle bir şey vermedi. Burası kaç para abi? Araba lifti alanı. 275 dolar. Şunu alalım bari de. Burayı da kullanabilelim. Hiç değilse şu arabayı çekeyim buraya. Ne yapayım? Yapacak bir şeyim yok yani. Şimdi neydi bu? TA52. Bu yani. Hub'ı 16 inç. Allah'ım yine buna geldik ya. Abi şunu gönderebiliyor muyuz? Müşteriyi ara diyemiyoruz işte. Bütün alt takımı 16 inç yap. Bu arabayı şeye gönderebiliyor muyuz?
Bunu tekrardan şeye çekebiliriz herhalde diye düşünüyorum. Şunu alalım. Şimdi gün atlamak da istemiyorum. Bilerek istemiyorum. Şimdi bu neydi abi? BR04. Yani şu. Bunda 4 lastik kışlıklarla değişecek. Yine paslı bir vidamız var. Abi her sökme ambalans diyor. Biz lastikle alakalı hiçbir şey yapamıyoruz demoda o zaman ya. Yani demoda lastikle alakalı hiçbir işlem yok. Lift hızı artıyormuş ekstra. Başka hiçbir şey yok. Akışar. Lift hızı artıyor. Motor rektifiye lastik tamir makineleri. Aa. Aa. Bunu böyle kurmamız gerekiyormuş. Muşmuş. Evet abi. Bu sistem böyleymiş. Öğreniyoruz işte bak. Neyse demoda öğreniyoruz. Tam sürüm çıktığı zaman alışkanlık olmuş olur. Şöyle yapacağız. Nasıl yani? Ne alaka oğlum? Lastik var ya üstümüzde. Üstümüzde var ya envanterimizde. Uygun parça bulunamadı. Ne diyorsun oğlum? Bakayım şu 14. Ha, lastiği takmadan. Dur. Deneyelim. Ha, şimdi oldu. Bu neymiş? Ha, biz bir şey yapmıyoruz galiba. Yo, yapıyormuşuz. Tamam, mantığını anladık. Okey. Ana olan yaptığımız lastiği geri mi şey yaptık biz? Galiba yaptığımız lastiği bir daha söktük. Tamam. Öğreneceğiz. Öğreneceğiz inşallah. Tamamdır. O zaman bunun lastikleri hazır. Hemen şöyle tık. Montaj. Tamam, oyunun en azından bu mantığını anlayabildik. Bunun başka bir işlemi var mıydı? Yok.
Tamamdır, bunu hmm. Nasıl olacak dayı bu? Bunu buraya koyduk ama bir yerde açacağız. Nasıl açacağız? Ha, 200 dolar çok bir şey değilmiş. Tamam. Bunu gönderelim. Bunu tekrar lifte alacağız o zaman. Okey, şimdi oldu. Şimdi bunun mantığını çözdük. Şimdi bu arabanın neyi var abi? Hub'ı 16 inç hub. Hub'ın ne olduğunu bilmiyorum. Bunda ne vardı? 4 lastiği de kışlıklarla değiştireceğiz. Tamam. Akşam saatinde çalışıyorum şu anda. Tamam, şimdi şuradan 4 değil mi o? Niye 3 tane gösteriyor? Oğlum biz 4 tane söktük. Nasıl 3 tane ya? Oğlum 4 tane lastik söktük ya biz burada. Ama bak burada 4 tane gösteriyor şimdi monte etmeden. Neyse, 16 kışlık. Kışlık. 16 yine kışlık. Oğlum kaç tane 16 kışlık var bizim elimizde? Şimdi bunları bir de balans ya. tek tek uğraşacağız bunlarla. Aynen, winter 4 tane. İlginç, hayret. Tamam. Bu da tamam. Son bir lastik. Tamamdır. Şimdi başlayalım montaja. Tamam. Şimdi şunu indirelim. Bunun cam suyu değişecekti.
Hadi yavrum. Çok uzun sürede koyu. Bir de antifriz. Antifriz acaba nerede? Hah. Hidrolik direksiyon sıvısı bu değil. Hah. Bu da okey. Bu tamamlandı. Bunu müşteriye teslimat şeklinde gönderebiliriz. Şimdi elimizde bir tek bu araç kaldı değil mi? Bakayım. Evet. Hub'ı 16 inç yap. Hub. Dur bakalım. Hemen bulalım. Abi yani hub'ın ne olduğu çıkmıyor ki böyle ya. Yani hub benim bildiğim çoklayıcı, çoğaltıcı gibi bir şey oluyor değil mi? Bakayım. Merkez. Dur bakalım. Bilgisayardan. Spacer. Atayay. Göbek. O zaman göbektir ya. Yani hub dediği bence göbektir o zaman. Yani bakayım şöyle de. Bu arada VD40. Hiç VD40'ımız yok. Şöyle bir VD40 siparişte geçmiş oluruz. Bunu mecbur gün atlayarak yapacağız. Atayay akü göbek. O zaman göbektir abi. 16. Yalnız bu araba istiyor ki bütün alt takımı 16 inç yap. Yani değil mi? Bakayım. Hava 16 inç yap. Bütün alt takımı 16 inç yap. Bu jantlar çok küçük. Daha gösterişli, daha büyük ve daha pahalı bir şey istiyorum. Yani bütün alt takımı. Ey maşallah. O zaman yani bundan 4 tane almış olacağız. Şöyle olacak. Bakayım bir. Şöyle 4. Jant. ...16 inç olacak o zaman bunlarda. Oğlum bu adam bana kaç para verecek ki? Karşında 1253 dolar verecek. Tamam da hiçbir şeyi karşılamaz ki bu bizim parayı ya. Çünkü bak pahalı jant istiyor. Pahalı jant abi 16 inç. En pahalısı 429 dolar zaten. Yok ya biz bu arabayı iptal edelim bence. Bunu gönderebiliyor muyuz ki? Herhalde göndeririz diye tahmin ediyorum. Şöyle yapalım. Müşteriyi ara. Hey, your car is ready for pickup. Bunda da müşteriyi ara abi. Hey, your car is ready for pickup. Şimdi şöyle yapacağım. Günü atlayalım. Bunu da dışarıya çıkartıp müşteriyi araya diyebiliyor muyuz acaba? Hemen deneyelim. Müşteriyi ara. Gitsin abi. Hey, your car is ready for pickup. Gitsin abi. Yapacak bir şey yok. Yani yapabileceğim bir şey yok daha doğrusu. Bak bunun mantığını öğrendik, çözdük. Hemen kurduk buraya. Araba teslim edildi. Şimdi iki park alanımız, iki tane de teslim park alanımız var.
Hoş geldiniz. İşleri durumuna göre alalım ya. Saçma sapan olmasın. Neyse bu hafta sonu bir drag yarışım var. Arabaya düzgün drag lastikleri takmamız lazım. Tamam. 4 tane drag lastik takarız herhalde. Hey, bu sabah kontağı çevirdim ama tık bile etmedi. Arabayı zor getirdim buraya. Bir baksana. Tamam. Şu basittir diye düşünüyorum. Önce bunu alıyorum. Arabamın yağın değişmesi gerekiyor ve senin kaliteli malzeme kullandın. Tabii ki. O zaman yine sipariş üstüne devam edelim. Şöyle yapalım hatta. Bunun aküsü değişecek. Gelelim aküye. Akü 70 amperdir. Bir saniye şunları bir, şu göbeği falan bir iptal edelim. Pasta gücümüz kalsın. Onun aküsü değişecek. Buna tekerlekleri dırığa çevireceğiz. Motor yağını değiştireceğiz. Tekerlekler neymiş abi? 16 inç. Drak. Aa, kilitli ki. Ha, dur. Ha, şurada. Tamam. 4 tane bundan. Ve motor yağı değişecekmiş. Motor yağı alalım. Tamam. Şuna gelelim. Bunda motor yağı değişecek. 2 motor yağı. Aynen. 4 tane drag lastik. Bir tane akü değişecek. Bir de pas çözücülerimiz var. Bunları alalım. Bunlar gelsin. Yalnız bizim envanterimiz çok dolu. Bunları satabiliyor muyuz ki? Sell price var ama nereden satılıyor ki? Yani direkt çöpe atma var. Onda bir para kazancımız olmuyor. Neyse. Şimdi bunun aküsü değişecek. Değil mi? Aynen. Aküyü değiştirelim hemen. Dur bakayım. Diğer aküye hiç bakmadım şeyine de. Aynen standart 70'miş. Aynısını takalım. Bunu hemen tık şuradan gönderebiliriz. Müşteriyi de hatta arayalım. Direkt alsın gitsin. Hey, your car is ready for pickup. Şimdi bunun lastikler drag lastiğine dönecek. Ve yağı değişecek. Önce lastiklerle başlayalım biz işe. Aa. Yine balans işleriyle tabii ki uğraşacağız. Onu unuttuk ya. Janttan lastiği ayıracağız. Yeni lastikleri takacağız. Balans yapacağız. Trafikte yavaşlarken frenlerden garip bir ıslık sesi geliyor. Frenler eskisi kadar güvenli hissettirmiyor. Bir bakar mısın? Bakarım. Fren balatalarını değiştir. Kaç inç olduğuna bakmadık bunların. 16. Tamam. Tamam artık başka müşteri zaten alamayız. Akşam oluyor yine. Ancak bütün gece bunlarla uğraşılır.
Tamam. Şimdi hadi bakalım. Takmazsan tabii ki yazlık, kışlık. Şeyler nerede? Abi biz sipariş vermedik mi? Verdik. Envanterimiz. Burada işte bunlar. Parçaları monte et. Çelik 16. Kışlık diye mi geçiyor acaba onlar? Ama kışlık değil abi. Bak üstümüzde bunlar var üstümüzde. Bunları niye takamıyoruz biz? 16 tekerlekleri dra çevir. Tamam. Jantında dra var mı ya? Drakla alakalı jant var mı? Abi o da varsa yok artık ya. Uğraştırma o kadar beni ya. Çelik drak. Vay arkadaş. Vay arkadaş. Yine mecbur gün atlatmak zorunda bırakacak beni. 16 çelik drak. Sipariş veremeyeceğiz ki. Gün atlayacağız mecbur. Mecbur gün atlayacağız. Olmayacak. Saçma sapan bir yere gitti iş ya. Şimdi bunun gelmesini bekleyeceğiz. Bu sırada yeni araba almayacağım. Mecbur almayacağım yani. Çünkü zaten var. Kaldır buradan. Şimdi 20 saniye bunun gelmesini bekleyeceğiz. Allah'ım. Ulan. Biraz uzun bir video olacak arkadaşlar. Ha, belki şunlara girişmeyebilirim. Şu drag şeylerini yaparız, bitiririz videoyu ama. Çünkü tam sürüm geldiği zaman yine sıfırdan baştan başlayacağız her şeye. Ha, öğreniyoruz böyle demoda öğreniyoruz ama hani birazcık da bize anlatsa bunu daha iyi olmayacak mı? Herkes kardeşim sanayici değil ki ya. Ben nereden bileyim sanayinin işlerini o kadar detayını. Şimdi bak. Çelik drak. Heh. Bak şimdi oldu. Çelik drak. Ya bir de bununla uğraştırıyor beni. Ey maşallah. Son lastik. Başım mı döndü? Deprem mi oluyor? Galiba başım dönüyor.
Çünkü sallanan bir şey yok gördüğüm kadarıyla ama. Anlayamadım. Drakvel. Bunun bir de yağı vardı. Unutmayalım onu. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım. Aynen motor yağı değişecek. Kendi otomatik kapattı. Kaç litre alıyor ki? Bunun %50'si dolu gözüküyordu çünkü. Evet, dolu dedi. Okey. Tamam o zaman %100. Bunu da gönderdik. Gitti. Hey, your car is ready for pickup. Evet. Ya bunlara hiç girmeyeceğim. Fren balataları falan çok vida sökeceğiz fren balataları için. Bak bunun motor yağı değişebilir. Hangisi o? CL45. Yani şu. Zaten elimize motor yağı var. Hemen şuradan kaldıralım. Evet, akşam oldu yine. İndirsene dayı. Lan ne basıyorsun? Son günlerde frenler sert hissettiriyor. Eskisi kadar yumuşak hiç değil. Bunu da kabul ettik mesela. Ama bunun siparişini veremeyeceğiz. Kaliper değişecek, fren hidroliği değişecek falan filan. Saat 8 oldu zaten kargo siparişi geçemeyeceğiz. Yapacak bir şey yok ona. Aldık ama. Yapacak bir şey yok, kalsın. Yani demodayız. Devamını çekmeyi planlamıyorum. Olur da çekecek olursak ona göre bakarız duruma. Şimdi tam sürüm dediğim gibi geldiği zaman bir daha bunları her şeyi bir daha yapacağız. O yüzden tekrar aynı şeyleri yapmak istemediğim için demoyu çok da uzun çekmek istemiyorum şahsen. Evet, bunda da müşteriyi şöyle ara deyip Hey, your car is ready gün for atladıktan pickup. sonra gelip alıyor. Akşamları gelip alınmıyor. Evet arkadaşlar, demo bu şekilde. Dediğim gibi yani çekmeyi düşünmüyorum devamını. Bakarız yine duruma göre. Ama şimdilik en azından çekmeyi planlamıyorum artık devamını. Tam sürüm çıktığı zaman ama kesinlikle gireceğiz. Devamını çekeceğiz yani. Devam derken yani sıfırdan başlayacağız. Ve oynarız. Devamlarını getiririz yani. Güzel, keyifli bir oyun. Bayağı detaylı bir oyun. Birazcık da bazı şeyleri anlatarak gitse daha iyi olacak. Çünkü herkes yani sanayi, servis vesaire o tarz şeyleri bilmek zorunda değil. Bilemez yani. Ki ben yani hiç anladığım şeyler değil. Bak jantla alakalı ne kadar sorun çektik.
Ya da bunu mesela kurmamızı isteyebilirdi bizden. Ben nereden bileyim buradan gelip de basıp. Ben sadece buraya şimdi oyunda multiplayer desteği de olduğu için ve olacağı için ben herhalde buraya birden fazla lift kurulur. Hani multiplayer oynayacağımız için herkes o liftlerde çalışır. Bir tane lifte bağımlı kalmaz diye düşünüyordum. Ki bunu da buraya kuruyormuşuz mesela. Yani sistem böyleymiş. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.